Sepeti yanında, aklındaysa kapında. Okullar açıldı, çocuklar mutlu ama biliyorum ki anneler onlardan daha mutlu. Minikler eve yorgun argın geldiklerinde onların severek yiyebileceği güzel atıştırmalık tarifler hazırladım. Ben minikler için diyorum ama büyük küçük hepimizin çok seveceği lezzetler bunlar. Daha fazla sizi meraklandırmıyorum. Hop, tariflere geçiyorum. Tarife başlamadan önce size ufak bir sürprizim var. Eğer mutfakta eksikleriniz varsa Yemek Sepeti Market'ten indirim kodunuz tam şu anda ekranda, kaçırmayın. Miniklerimiz için sütsüz yumurtasız poğaça yapacağız. Önce bir mayamızı yapmakla başlayalım. Kuru maya kullanıyorum. Üzerine toz şeker, ılık suyumuz var. Mayayı hemen aktive etsin diye. Hop, karıştırıyoruz. Son sıvı malzememiz sıvı yağ. Onu da şöyle bir karıştırayım. Ve artık unumuzu koyuyoruz. Birazcık da tuz ve lezzetine lezzet katacak mahlep. Yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz toparlandı. Şimdi üzerine örteceğiz. En az bir yarım saat kadar mayalanması gerekiyor. Kapattık ve bunu odanın en sıcak tarafına alıyorum. Güzelce mayalansın. İç harcı için patatesi eziyorum. Haşladım daha önceden. Üzerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri, biraz da tuz. Evet, basit bir iç harç. Bu da hazır. Hamur mayalandı. Şuradan ufak ufak böyle kokusu geldi. Mayalı hamur kokusuna bayılıyorum ben. Açalım üzerini. Evet, pofur pofur. Çok güzel. Şimdi miniklerimizin elinde böyle tutup kolayca yiyebileceği büyüklükte bezeler koparıyorum. Elimde yuvarlıyorum. 16 tane mini poğaçamız çıktı. Şimdi onları içerisine patatesli, kaşarlı harcımızı koyacağız ve tepsiye dizeceğiz. Budur. Poğaçaları dizdik. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürmüyoruz. Çünkü içerisinde süt ve yumurta yoksa üzerine de sürmememiz gerekiyor. O yüzden pekmezden yararlanacağız. Pekmezi birazcık sulandırdım. Üzerlerine süreceğim. Biraz da susam serpiştireceğim. Poğaçalar hazır ama böyle pofur pofur olması için bir 10 dakikada tepside mayalayacağım. Ondan sonra 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişireceğim. Acıktık mı gençler? Nasıl bir koku var ya, inanılmaz. Oo. Minikler, sizin için deniyorum. Kimse içerisinde süt, yumurta olmadığına inanmaz. Gerçekten yumuşacık. Şu anda tabii ki böyle sıcak sıcak taptaze ama bir hafta boyunca tazeliğini koruması için buzdolabında hava almayacak şekilde saklayıp minikler okuldan çıktıktan sonra hemen şöyle bir ısıtırsanız mis gibi taze taze yerler. Afiyet olsun. İçerisinde haşhaş var. Haşhaşın dışında limon ve elma püresi de var. Çok çok lezzetli oluyor. Şimdi limonun kabuklarını önce bir kenarda biriktiriyorum. Ve bir tane limonun suyunu sıkıyoruz. Bu arada bu tarifimizde süt ve yumurta yok. Ama yulaf sütünden yararlanıyoruz. Yulaf sütü ben yapmıştım daha önceden. Yulaf sütü tarifimize bakabilirsiniz. Aşağıya eklerim zaten. Evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Limon suyunu kaseye koyduk. Şimdi yulaf sütünün üzerine ekliyorum ve çırpacağım. Sıvımızı koyuyoruz. Ayçiçek yağı kullanıyorum. Toz şeker var. Tekrar çırpıyorum. Unu ekliyoruz. Bu arada bu sadece çocukların değil, vegan beslenenlerin de rahatlıkla tüketeceği bir tarif. Unu eleyerek koyuyorum. Kabartma tozumuz var. Çok az karbonat. Bir çimdik tuz. Mavi haşhaş giriyor. Bir de içine rendeleyip haşladığım 2 tane kırmızı elmayı koyuyorum. Son olarak rendelediğimiz limon kabukları. Minik muffin kalıplarım var, onları dolduracağım. Tam doldurmuyorum, biraz kabaracakları için. Şöyle bir parmak kadar boşluk bırakıyorum.
Benekli muffinler hazır. 190 derecede fırını ısıttım. 15-17 dakika kadar pişecek. Muffinler fırında pişerken ben de üzerine böyle bir glaze hazırlayacağım. Çok kolay, 2 malzemeli zaten. Pudra şekerinin üzerine limon suyu döküyorum ve karıştırıyorum. Hazır. Çok güzel pişmişler. Oda sıcaklığında biraz soğusun. Sonra üzerine glazeyi dökeceğiz. Benekli muffinler hazır. Şimdi artık tadına bakma zamanı. Bu kahvenin yanına da çok güzel gider. Annelere de buradan sesleniyorum. Limon böyle alttan geliyor, elma tadı geliyor. Bir de böyle çıtır çıtır haşhaş var. Gerçekten çok keyifli bir muffin olmuş. Miniklere afiyet olsun. Marketlerde satılan böyle süt kremalı burgerler var ya, ona benziyor tadı ama bizimki kakaolu ve daha lezzetli. Kasenin içerisine tereyağını koyuyorum. Oda sıcaklığındaki yumurtamı kırıyorum. Toz şeker. Çırpıyorum. Üzerine yine oda sıcaklığındaki sütü ekliyorum. Unu ilave ediyorum. Bol bol kakaomuz var, kabartma tozu ve vanilin. Koyu kıvamlı bir harç elde edeceğiz. Şimdi bunu kaşık kaşık yiyoruz. Gerçekten öyle oldu yani, çok güzel. Böyle köpüklü bir kıvamı var, koyu bir kıvamda. Şimdi bunu düzgün sıkabilmek için sıkma poşetine alıyorum. Sizin evde sıkma poşetiniz yoksa kilitli poşete koyup hop hop sıkabilirsiniz. Minik minik harçtan böyle yuvarlaklar sıkıyorum. Bunlar fırında pişerken dağılacak. O yüzden biraz aralarına boşluk bırakmamız gerekiyor. Fırını 170 dereceye ayarladım. Yaklaşık bir 8 ila 10 dakika arası pişecekler. Kek burgerin arası için çok kolay bir dolgu tarifim var. Krema ve bal. Önce kremayı koyu bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Ardından balı ekliyorum ve karıştırıyorum. Kremamız da hazır. Keklerimiz soğudu. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bir tanesini ters çeviriyoruz. Hepsi çift olarak düşünelim. İzleyicilerimizin de çocukken böyle okuldan geldikten sonra ne yediğini çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ben gerçekten meraklıyım böyle konuları. Hemen bakıyorum yorumlara. Haberiniz olsun. Diğer kekleri de üzerine kapatıyorum. Tabii bu kek sandviçi 2-3 gün kadar dayanır, onu söyleyeyim. O yüzden kremasını isterseniz yemeden önce de koyabilirsiniz. Ben şimdi sunum için hepsini koyuyorum ama kremayı gününde çırpıp keki muhafaza edebilirsiniz buzdolabında. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Şimdi ben bunu yaptım, hemen yemem lazım. Yiyorum. Ben bunu her gün yapar yerdim işten geldikten sonra ama maalesef belli bir yaştan sonra kilo önemli oluyor. Alayım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Biz çocuklar gibi şeyiz şu anda. Bence minikler de çok sevecektir. Al. Çocuklu arkadaşlarımın hepsi geçen gün beni başına topladı. Havalı fritöz hakkında konuşturdu. Bütün tarifleri pişirebiliyorsunuz ve oldukça az yağ kullanarak hazırlayabiliyorsunuz. O yüzden bence annelerin gözdesi olmuş durumda. Güzel bir tavuk harcı hazırlayacağız. Tavukları keskin bir bıçağı olan robotun içerisine koydum. Üzerine önce tuz, biraz karabiber. Çocuklar baharat sevmez çok fazla, onu biliyorum. Ama bunun içerisini güzelce tatlandırmamız gerekiyor ki lezzetli bir nuggetımız olsun. Sarımsak tozumuz var. İçerisine bütün sarımsak da koyabilirsiniz ama böyle daha pratik oluyor. Soğan tozu, biraz toz kırmızı biber, tatlı bu, acı değil. Ve köri. Şimdi bunu kıyma haline gelene kadar çekiyorum. Kıyma haline geldi. Şimdi bunu bir kaseye alıyorum, köfte haline getireceğiz. Tavuğa şekil vermeden önce bulamaçını hemen hazırlayalım istedim. Unun üzerine yumurtayı ekliyorum. Tuz ve köri ile tatlandırıyorum. Bir de pankoyu doku katması için ekliyorum. Böyle kalın bir bulamaç haline gelmesi gerekiyor. O yüzden birazcık su ilavesi yapacağım.
kalın bir kaplama için harcımız hazır. Tavuklu harcımız biraz yapış yapış, o yüzden elimi biraz yağlamam gerekiyor. Şöyle alıyorum. Şöyle hafif elimle toparladım. Ondan sonra elimi yassılaştırdım. Şekli önemli değil. Hafif farklı olsun. Hop attım buraya. Şimdi tavuğun üzerindeki kaplama donsun diye bir 20 dakika kadar buzlukta bekleteceğim. Hava fritözümü biraz çalıştırdım 200 derecede. Tabanında benim harcım biraz yapışık olduğu için biraz şöyle yağladım. Biraz buzlukta beklettiğim nuggetları yerleştiriyorum. Şimdi bunu yerleştiriyorum yerine. Şimdi bunu kızarana kadar kapağını açıp ara sıra böyle sallayarak kızartacağım. Hazır. O kadar güzel kokuyor ki şu an kamera arkasındaki arkadaşlarım hadi bitsin de yiyelim dediler. Yani sadece çocuklar değil, biz de bu tariflere bayıldık. Hemen tadına bakabilir miyim? Şöyle göstereyim. Bunu akşam yemeğine de yapabilirsin, sadece atıştırmalık olarak değil. Yanında şöyle bir patates püresiyle çok güzel gider. Bayıldım. Ve 10 dakikada pişti. Çok kolay. Aslında küçük büyük herkesin sevebileceği pratik ve güzel tarifler hazırladım. Yeni eğitim yılı umarım herkes için çok iyi geçer. Çocuklar umarım çok başarılı olurlar. Sizler de tariflerimi beğendiyseniz ve eğer yaparsanız yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bizden görmek istediğiniz farklı tarifler de olursa onları da yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.